Selam millet, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere Temmuz ayından bugüne kadar yaz kış uzun yol yağmur çamur kullandığım Spark Spartan kaskını tanıtacağım. Bu kaskı alırken aslına bakarsanız 3 konu özelinde hiç marka firma ayırmaksızın İstanbul'un bilindik tüm motosiklet mağazalarını gezmiştim. Bu 3 konu, birincisi ses, ikincisi fiyat, üçüncüsü ise tasarımdı. Artık fiyat söylemiyorum. Girin bakın, çünkü aradan bir sene geçmemesine rağmen %50 civarı pahalanmış gördüm. Ama yurt dışında şu an 230 dolar civarı. Yani aslında giriş ile orta segment arası bir kask diyebiliriz. Tabii yurt dışında model eskimesi fiyatı oldukça kırıyor. Çok da o yüzden segmentini falan söyleyemiyorum, bilmiyorum. Ses konusunda da bildiğim iki şey vardı. Schubert çok sessiz ama alamazsın. İkinci de Shoei de sessiz, iyi ama onu da alamazsın. Ben de tüm mağazalarda sadece ses ve bütçemi söyleyip modelleri istedim. Bir mağazada Scorpion çok aklıma yatmıştı. Çünkü onda Air Pump diye bir şey var. Bu yan pedleri falan şişiriyordu. Ben de sesi Nolan'da hep alttan alıyordum. O bayağı aklım almıştı ama tasarım konusunda o sadece beyazdı ve aslında güzel şey, böyle parlak sedefli beyazdı ama ben istemiyordum beyaz. Polis gibi gezmek istemedim. O yüzden Anes Motor'a gittiğimde bunu gösterdiler. Ben de aldım. Oranın satıcıları iyidir. O yüzden sattılar sağ olsunlar. Memnunum da, yani yanlış anlaşılma olmasın. Önce kısaca bir özelliklerinden bahsedeyim. Kendisi Türk kaskı olarak değerlendirilmiş. Böyle dik oturuşlara uygun yapıldığı söylenmekte. Ki benim de bir şikayetim olmadı ama benim önümde dev gibi bir cam var. O yüzden aerodinamik değerlendirmesi yapmayacağım. 1410 kilo. Fiberglass kabuk. Ayarlanabilir güneş vizörü var. Bu vizör istediği yerde de durabiliyor, yani yaylı bir sisteme sahip değil. O yüzden istediğiniz kadar kapatabiliyorsunuz. Ben çok etkilenmiştim bundan. Tam en aşağı iniyor. Tamamen güneş vizörünüz böyle cam gibi kapanıyor ve rengi de çok güzel. Bu aklınızda olsun, çok etkileyici bir güneş vizörü var. Dış vizörü güzel oturuyor. Gittiğim her yerde ses için kaslarda buna bakmıştım. Böyle açıp kapatmıştım, işte güzel oturuyor mu ses için gene. Dış vizörün kolay çıkarıp takılması durumu var. Artık gerçi hepsinde öyle galiba ama bu ekstra birazcık kolay. Bir faydası var mı? Yok, çünkü güneş vizörü içinde zaten. Siyah karartılmış vizör falan takmayacağın için büyük ihtimal. Çok önemli bir konu değil ama kolay. Pinlock'un kutudan çıkması ve çok geniş görüşe, böyle nasıl diyeyim, görüşü hiç kesmeyen bir pinlock'u olması. Hiç görmüyorsunuz yani pinlock'lu alanı. O baya güzel. Perde şeklinde çenepede olması, ki bu en albenili özelliklerden birisiydi. Çünkü çenepede sıcaklığı yapabiliyor ama aynı zamanda sesi de ciddi kesiyor. Kışın zaten hani takarsın ama çenepedenin sürekli takılı olması ve istediğin zaman açabilmesi güzel. Yazın mesela açıyordum sürekli ama hızlandığım zaman kapatıyordum. Kafama göre yapıyordum. Bunun Nolan'daki versiyonu şöyleydi. Bende hep takılıydı. Çünkü takılı olmadığı zaman sesi bayağı etkiliyordu. Bir yere koyulduğunda kaymasın diye alt tarafı plastik böyle eklemeler yapmışlar. O da güzel. Hani motorun üstüne koyuyorsunuz falan, cırt diye kayıp düşmüyor. İç pedler antibakteriyel, işte sökülebilir, yıkanabilir vesaire vesaire. İki tane işte ön tarafta şey var, havalandırması var. Ama arkada yok. İyi taraflarını söylemişken, yani özellikler tabii iyi tarafları oluyor. Negatif tarafını da söyleyeyim. Arkada havalandırma çıkışı yok. Gerçi bir sistemleri var. Kaskın iç tarafından bir kanal havayı arkaya taşıyor. Böyle arka tarafta da varmış gibi hissettiriyordu, yani hissedilen bir şey ama böyle uzun yaz günlerinde yolculuk yapıyorsanız onun eksikliğini arayabilirsiniz. Ben çok aramadım. Yine Nolan'dan söyleyeyim. O kaskta arka tarafı, arka çıkışı bir bantla kapatmıştım. Bayağı bildiğiniz koli bandıyla. Çünkü en ufak soğukta gerçekten hani orayı kapatma bir seçeneği de yoktu. Bayağı kafayı üşütüyordu yani. Ama söylemesem olmaz bir eksiklik. Diğer bir eksisi de benim için çok önemli. Ses konusu iyi değil. Normal yani. Ekstra bir sessizlik yok. Nolan'dan kesinlikle sessiz ama 3-4 saat önümde bir yol varsa bir kulaklık, tıpa vesaire takıyorum yine de. Yani şu Schubert'i vesairesi olan varsa söylesin ya. Bize gerçek bir sessizlik mümkün mü yani? Hani bunun dışında negatifi yok düşününce. Tasarımını çok beğeniyorum. Zaten 1000 tane de rengi var. Peki tavsiye eder miyim bu kaskı? Ederim. Bu fiyata en iyi kasklardan bence. Çünkü her şeyi var. Bu kaskın varsa çenepedinde, siyah vizöründe yanında, gözlük girişi var. Tabii ki interkom için alanı da var. Vizör demişken, yani güneş vizörü mükemmel gerçekten. Yani az önce de söyledim. Güneş vizörünün hem rengi hem de tamamen kapanması gerçekten harika.
Lolanda hem çok karanlıktı hem de yarım siyah iniyordu önünüze ve benim de şansa X-Max'te tam aynaya denk geliyordu. Aynanın yarısına. Böyle aynaya bakınca bir şey göremiyormuş gibi oluyordum. O yüzden onunla çok oynardım. Bir kapatırdım, bir açardım. Bunu da bir kapatıyorum. Bayağı götürüyor. Çok karanlık da değil. Sarı, böyle sarımsı güzel bir, böyle yeşilliği de güzel ortaya çıkartan bir rengi var. O yüzden çok etkilendim. Yani ilk aldığımda özellikle çok sevinmiştim. Aklıma gelenler bunlar. Ya bir sorusu olan varsa aşağıda görüşürüz. Esenlikle kalın. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar.